Herkese merhaba. Bugün ekonomi konuşacağız. Çin'i konuşacağız. Çin'in küresel ihracat ve ithalat gücünü konuşacağız. Çin'in silahı hiç şüphe yok ki ekonomisi. Çin zamanla dünyanın en büyük ihracatçısı haline geldi. Şu anda dünya ihracatının neredeyse ve ithalatının 1/5'ini Çin yapıyor. Muazzam bir imalat makinesine döndü Çin. İnanılmaz bir fabrika gibi. Ülkenin tamamı sanki büyük bir fabrika ve bu fabrikayı durdurmak imkansız gibi görünüyor. Tabii ekonomide güçlendiğiniz zaman siyasi alanda da güçleniyorsunuz. Amerika'yı asıl korkutan da bu. Çin'in ekonomideki büyüme sonucunda dünyanın siyasi lideri haline gelmesi. Yani Amerika'yı koltuğundan etmesi. Amerika Çin'i durdurmak için ihracatı durdurmak gerektiğini biliyor. Çin'in ihracatını durdurması gerektiğini biliyor ve bu yönde çalışmalarını yapıyor. İkinci olarak Amerika'nın hedefi Çin'in sıradan böyle orta gelişmiş bir ekonomiden yüksek teknoloji ürünler üretebilen ve satabilen bir ekonomiye evrilmesine mani olmak. Bunun için çalışıyor. Çin'in küresel liderliği ele geçirmesinden çekinen Amerika Birleşik Devletleri bu maksatla Çin mallarına ek gümrük vergileri getirmeye çalışıyor. Yüksek teknoloji ürünü makinelerin ve bilgilerin Çin'e satılmasını, gönderilmesini yasaklıyor. Bunu açıkça yapıyor. Kararnameler çıkarıyor, yasalar çıkarıyor ve Çin'e müeyyideler getiriyor. Çin'in önünü kesmeye, bir anlamda ona çelme takmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Washington sadece kendisi değil, müttefiklerinin de aynı şekilde davranmasını istiyor ve Çin'in Avrupa'ya, Amerika'ya daha az mal satabilmesi ve Batı dünyasından çip gibi işte çok yüksek teknolojili ürünler ve bu ürünleri üreten makineler, bunları ithal etmesinde yasaklamaya çalışıyor Amerika. Bu yönde yasal önlemler alıyor, fiili önlemler alıyor. Aslına bakarsanız kağıt üzerinde bu önlemler işe yarıyor gibi de görünüyor. 2023 yılında Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne, Japonya'ya ve Avrupa'ya olan satışlarında dikkat çekici düşüşler yaşandı. Çin ilk defa olarak Amerika'nın en büyük ithalatçısı olma özelliğini Meksika'ya kaptırdı. Aynı şekilde Almanya'nın en büyük ticaret partneri Çin iken bu koltukta Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Yani Çin'in Avrupa ve Amerika pazarlarında dikkat çekici bir gerilemesi olduğu söyleniyor. Bu Amerika için genel bir politika. Çin'i ve Rusya'yı Avrupa pazarlarından silmeye kararlılar. En azından bunları zayıflatmak istiyorlar ve onların yerine mümkünse Amerika kendi geçmek istiyor. Değilse Batı ve Batı dünyasının müttefiki olan Japonya gibi, Güney Kore gibi ülkelerin Çin'in yerini almasını tercih ediyorlar. Peki Çin'i durdurmak mümkün mü? Çin'i durdurmak için elinden geleni yapan Amerika ve Avrupa bunu kendi pazarlarında kısmen başarmış gibi görünse de Çin kapıdan kovulup bacadan gelen kişiye benziyor. Yani Avrupa ve Amerika Çin'i kovduğunu sanıyorlar ama Çin beklenmedik yerlerden büyümeye devam ediyor. Hatta Batı pazarlarına başka brandlar, başka markalar, başka ülke mühürleriyle gelmeye devam ediyor. Çin hükümeti 2024 yılı için en az %5'lik bir büyüme hedefi koydu. Hemen her alanda %5 büyümek isteğini açıkladı Çin hükümeti. Bu da korkutuyor. Çünkü Çin'in %5 büyümesi demek anormal bir büyümeye karşılık geliyor. Çin'in en son açıklanan Mayıs ayı ihracatı ise Batı dünyasının endişelerini daha da arttırdı. Çünkü şaşırtıcı düzeyde yüksek bir rakam geldi. Çin'in ihracatı Mayıs ayında yıllık bazda %7,6 oranında arttı. %7,6 gerçekten çok büyük bir rakam. Almanya'nın mesela hayranlıkla izleyebileceği bir rakam. Çin'in batılı ülkelere ve Japonya'ya ihracatı aynı dönemde azalırken veyahut da çok sınırlı bir düzeyde artarken nasıl oluyor da Çin ihracatını %7,6 gibi çok yüksek bir oranda artırabiliyor? Bakıldığı zaman detaylara artışın ağırlıklı olarak ASEAN ülkelerinden geldiğini, Brezilya'dan geldiğini görüyoruz. Genel olarak bakıldığında Çin'in ihracatının küresel güney denilen işte Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri buralara çok yüksek bir hızda ve istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği ve bu sayede Çin'in ihracatının %7'nin üzerine çıktığı anlaşılıyor. Vietnam burada çok dikkat çekici bir ülke. Vietnam'a Batı dünyasından da çok büyük bir yatırım artışı söz konusu biliyorsunuz.
Amerikalı firmalar Çin'deki yatırımlarını yavaş yavaş Vietnam'a kaydırıyorlar. Vietnam Çin'in bir alternatifi gibi görünüyor. Bu sayede Çin'i dengelediklerini düşünüyor Amerikalılar. Yani Çin'den alma, Vietnam'dan al. Böylece Çin'in ticaret hakimiyetini boz. Ama baktığınız zaman sadece batılı firmalar Vietnam'a yatırım yapmıyor. Vietnam'a en büyük yatırımı yapan ve Vietnam'a en çok mal satan ülkelerin başında Çin geliyor. Yani Çin Vietnam'ı bir şekilde arka kapı gibi kullanmaya başlamış. Bunu görebiliyorsunuz rakamlara baktığınızda. Yine Meksika'da aynı şekilde arka kapı gibi kullanılan ülkelerden bir tanesi. Çin mallarına Batı pazarlarında yüksek gümrük duvarları inşa edildiği için, yani Çin malına daha yüksek vergi getirildiği için Çin de bu engelleri nasıl aşıyor? Malını önce Vietnam'a satıyor veyahut da parça halinde Vietnam'a gönderiyor. Vietnam'daki fabrikada bu ürünler monte ediliyor ve ondan sonra Amerika'ya Vietnam malı olarak satılıyor. Veya aynısı Meksika için yapılıyor. Önce Meksika'ya, oradan da Amerikan pazarlarına ürünler gönderiliyor. Nitekim Vietnam'ın verilerine baktığımız zaman Çin'in Vietnam'a satışındaki çizgi, istatistik çizgisi nasılsa Vietnam'ın Amerika'ya ihracatındaki çizgi de böyle. Yani Vietnam Çin'den alıp Amerika'ya satmış. Neredeyse hiçbir fark yok istatistikler arasında. Bu gerçekten enteresan bir durum. Çin'in ihracatında bir diğer dikkat çekici özellik ise yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının artıyor olması. İhracat artıyor çünkü yüksek teknoloji ürünü olan mallarda satışlarında çok ciddi bir artış söz konusu. Çin ihracatında ucuz ve basit ürünlerin yerini hızla yüksek teknoloji ürünü, elektrikli otomobiller, bilgisayarlar, cep telefonları, bilgisayarların işte çip gibi parçaları, bu tarz ürünler almaya başlıyor. Bu da tabii ki daha karlı ürünler ve bunlarda ihracat yapmaya başladıysanız devamının geleceğini uzmanlar rahatlıkla söyleyebiliyorlar. HSBC'nin Asya baş ekonomisti Frederick Naumann bu hususta bazı açıklamalar yapmış. Naumann'a göre Çin'in ekonomik büyümesini ve ihracatını yakın bir zamanda durdurabilmek imkansız gibi görünüyor. Naumann şöyle diyor: İhracat rakamları şaşırtıcı derecede iyi ve bu hacimlerin çok yüksek olduğu temel eğilimi doğruluyor. Çin şu anda o kadar rekabetçi ki Batı'nın ticaret kısıtlamaları bile Çin'in devam eden ihracat ezici gücünü gerçekten yavaşlatamaz. Rekabetçi olmak ne demek? Şimdi bir elektrikli otomobil düşünün. Böyle çok bildiğiniz bir marka, mesela Volkswagen gibi veyahut da Opel gibi, bunların ürettikleri otomobilin çok benzerini, neredeyse birebir aynı özellikte, hatta bazı durumlarda daha iyi özellikte olan otomobilleri Çin 1/3 düzeyinde daha düşük bir fiyata üretiyor. Yani 100 liraya Alman otomobili var ama bu tarafa geldiğiniz zaman 60 liraya Çin otomobili var. Bu İngiliz piyasalarında da Avrupa piyasalarında da böyle 30.000 sterline Alman arabası alabilecekken 20.000 sterline Çin arabası alabiliyorsunuz. Tüketicide böyle bir ucuz Çin malı ve kalitesiz Çin malı diye bir imaj vardı. Bu imajda çok ciddi bir değişim var. Özellikle yeşil sektör dediğimiz çevreyi kirletmeyen ürünlerde, yüksek teknoloji ürünlerinde Çin kaliteli mal imajını yakalamayı başardı. Özellikle elektrikli otomobiller için bunu söyleyebilirim. Güneş panelleri için, rüzgar enerjisi üretim tesisleri için bunu söyleyebilirim. Avrupa ve Amerika firmalarını batırabilecek kadar fiyat farkı yüksek. Çok rekabetçi. Mal iyi, fiyat çok düşük. Yani gümrük vergisi getiriyorsunuz. %20, %25 gümrük vergisi bile getirseniz Çin malı yine de diğer mallardan daha ucuz kalıyor. Avrupa'yı korkutan, Amerika'yı korkutan da bu. Yani böylesine büyük bir rekabetçi güç karşısında bir şey yapamıyorsunuz. İktisatçılara göre Çin'i durdurabilecek bir şey var mı? Var. O da bütün dünyada, küresel alanda, en azından Avrupa ve Amerika pazarlarında talebin durması. Talebin durması veya gerilemesi, bunun anlamı ne? Ekonomilerin çökmesi. Yani dünya ekonomileri çökerse, talepleri veyahut da çok azalırsa, Çin ihracata dayalı olduğu için, malını satamayacağı için Çin kendi içine çökebilir. Böyle bir tahmin var.
Çin'in en son ticaret rakamları ile ilgili üzerinde durmamız gereken bir diğer husus ise ithalat. Çin'in ihracatı evet şaşırtıcı düzeyde artış gösteriyor. %7'nin üzerine çıkmış ama Çin'in ihracatındaki artış sadece %1,8 gibi çok mütevazi bir düzeyde kalmış. Çin'in ihracatı patlamış. İthalatı ise çok böyle mütevazi, çok düşük düzeyde bir artış gösterebilmiş. Bunun da temel nedeni Çin iç pazarındaki talebin hala düşük kaldığını gösteriyor. Zaten Çin ekonomisindeki en büyük sorun son birkaç yıldır Covid'in de bunda etkisi var. İçerideki talebin bir türlü artmayışı. İnsanlar parayı harcamıyorlar, cebinde tutuyorlar. Gelecek endişeleri başladı. Gençler arasında bir işsizlik artışından da yine bahsetmek mümkün. Çin hükümeti bunu aşabilmek için çok büyük gayretler sarf ediyor. İşte faizleri düşürüyor. Neredeyse bedava denebilecek maliyetlerle krediler veriyor. Yani iç talebin artırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Fakat bu artış yeterince kendisini gösterebilmiş değil. İkinci olarak iç talepteki artışın ithalata giden kısmı da çok yüksek değil artık. Yani eskiden Almanya'dan mallar alınıyordu. Avrupa'nın diğer ülkelerinden, Amerika'dan, Japonya'dan bazı ürünler alınıyordu. Çin ekonomisi çok fazla Batı ekonomilerine, Japonya'ya bağımlıydı. Çünkü her şeyi üretemiyordu. Fakat her geçen yıl Çin geçmişte üretemediği ürünleri üretmeye başladı. Bundan dolayıdır ki Çin ekonomisindeki iç talepteki canlanma önümüzdeki aylarda, yıllarda artsa bile bundan Almanya'nın, Amerika'nın nasiplenmesi kolay görünmüyor. Çünkü Çin eskisi kadar o ürünleri ithal etmeyecek. Fakat ihracat patlaması devam ediyor. Zaten dengesizlik de buradan çıkıyor. Çin satıyor ama almıyor. Uluslararası Para Fonu IMF geçtiğimiz ay 2024 yılı için Çin büyüme tahminini yükseltti ve Çin'in büyümesini yaklaşık %5 olarak revize etti. 2024'te %5, en az %5 Çin'in büyümesi tahmin ediliyor. Bu rakamın da üzerine çıkma ihtimali yüksek. IMF'in dikkat çektiği sıkıntı ise emlak sektörü. Emlak sektöründe çok ciddi batık paralar var. Burayı kamu finanse etmeye devam ederse, buna gücü yeter ise, meseleyi kapatabilir ise Çin'in ekonomisindeki en önemli açık kapanmış olacak. Emlak sektöründeki riskler hala devam ediyor. En son ihracat sevkiyatı verilerine bakıldığında elektronik sektöründeki küresel döngüsel yükselişin Çin'in bileşen ve nihai mamul satışlarına da yardımcı olduğunu görüyoruz. Yani Çin'in ihracat artışında elektronik sektörünün özel bir yer işgal etmeye başladığını, payının arttığını anlıyoruz. Reuters haber ajansının hesaplamalarına göre Çin'in entegre devre ihracatı Çin'in teknoloji sektöründeki ticari performansının öncü göstergesi olan komşu Güney Kore'den geçen ay yapılan güçlü çip sevkiyatlarına paralel olarak Mayıs ayında yıllık bazda %28,4 değer kazandı. Yani Çin'in entegre devre ihracatının 1/3 oranında arttığını görüyoruz ki bu bir sektör için gerçekten çok yüksek bir orana, rakama tekabül ediyor, karşılık geliyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yeşil endüstrilerde, bilgisayar ve cep telefonlarında ve elektrikli otomobil gibi sektörlerde üretim fazlasıyla batılı şirketleri boğduğunu iddia ediyorlar. Amerika ve Avrupa Birliği bunu iddia ediyor. Buna göre Çin benzeri kalite ürünleri çok düşük fiyatlarla Avrupa ve Amerika pazarlarına göndererek pazarların dengesini bozuyor. Ve batılı üreticilerin iflas etmesine yol açma riskleri var. Geçmişte bunu güneş panellerinde, rüzgar enerjisinde yaşadı Amerika ve Avrupa. Birçok Alman firması Çin'in aşırı rekabetçi fiyatları nedeniyle battı, iflas etti. Bir ülkede bir sektör batarsa onun yeniden tesis edilmesi çok güç. Ve o pazarı da kim aldı? Tabii ki Çin aldı. Bundan dolayıdır ki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı gümrük silahını çekiyorlar. Avrupa Birliği de bu yıl gümrüklerini yükseltmeyi düşünüyor. Özellikle elektrikli otomobil ithalatı konusunda Çin'e karşı ilave gümrük vergileri çıkarmayı düşünüyor Avrupa. Çin bu durum karşısında batılı ülkeleri korumacılık yapmakla suçluyor. İşte duvarlar çekiyorsunuz, serbest ticareti engelliyorsunuz diyor. Ama öte yandan Çin ile diğer devletler arasındaki ticaret dengesizliğine baktığımızda Batı'nın bu hususta oldukça haklı olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir dengesizlik var. 2023'te Çin dünya ticaretinin %14'ünü
tek başına gerçekleştirdi. Bu oran 2017'de sadece %12.7 idi. O zaman bile büyüktü aslında da şimdi %14 ve hala da büyümeye devam ediyor. Çin'in ticaret fazlası ise 2023 yılında 823 milyar dolara ulaştı. Neredeyse 1 trilyon dolar. Yani 2017'deki ticaret fazlasının neredeyse 2 katı. Çin satıyor ama satın almıyor. Dünya bunu daha ne kadar taşıyabilir bunu da kimse bilmiyor. Çin şu anda dünyanın biliyorsunuz en büyük ikinci ekonomisi. Uzun yıllar ucuz ama dayanıksız ürünleriyle ünlendi Çin. Son yıllarda ise yüksek teknolojiye yatırım yapıyor. Robotlaşmaya yatırım yapıyor. Çip üretimine yatırım yapıyor ve ekonomisini ucuz, fason mal üreten bir ekonomi olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Çin büyümesinin en büyük itici gücü her zaman ihracat oldu, ticaret oldu. Çin geçen yıl açıkladığı programla ikinci bir kalkınma hata yapmak istiyor. Bunu yapmak istediğini açıkladılar. Pekin'in yeni atağı Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en büyük ekonomisi konumundan aşağı indirebilir. Şu anda Çin ikinci, Amerika birinci büyük ekonomi. Çin birinci sıraya yerleşebilir. Zaten asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Ekonomik yeniden güçlenme Çin'i diğer alanlarda da güçlendiriyor. Yani ekonomisi güçlenince siyaseti güçleniyor. Siyaseti güçlenince askeri alanda ordusu büyüyor. İşte bunlar da Amerika'yı korkutuyor. Çin bu liderliğe ulaşıncaya kadar siyasi çekişmelerin dışında kalmaya çalışıyor. Çin'in liderlik koltuğuna oturması için biraz daha zaman var. Amerika ekonomisini geçebilmeleri 5 yıl, belki 10 yıl, belki daha uzun bir süre sürecek. Bu süre zarfında Çin siyasi çekişmelere fazla girmemeye çalışıyor. Rusya gibi sıcak bir çatışmaya girmekten özenle kaçınıyor. Çünkü savaş demek Çin'in ekonomik büyümesinin aynı zamanda siyasi güçlenmesinin yavaşlaması, durması anlamına gelebilir. Çin kendine özgü bir taktikle dünya liderliğine yürüyor. Amerika da yine kendi stiliyle bunu durdurmaya çalışıyor. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.